Şimdi otobana çıktık ve hızımızı 110 kilometreye sabitleyeceğim. Ondan sonra mevcut sürüş kısmını sıfırlayacağım ve 110 kilometre sabit hızla yaklaşık 50 kilometre boyunca gideceğiz. Ondan sonra buna da bakacağız. Şimdi sıfırlıyorum. Evet, mevcut sürüşümüzü sıfırladım. Ara ara yine sizinle yolda sohbet edeceğim. Farklı konular aklıma geldikçe yolumuza başladık. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada size birkaç şey söylemek istiyorum. Örneğin bakın, sıfırladıktan sonra mevcut sürüşümüzde daha henüz 2 kilometre olmuş. 40 kilowatt saate yakın bir tüketim gösterdi. Şimdi bu yavaş yavaş düşüyor. Çünkü niye? Ben o anda sıfır olan kilometre hızımdan yükselmeye başladım. 100 kilometre hıza çıkarken bir enerji harcadı. Büyük bir enerji harcadı. Bu enerjiyi o 1 kilometreye böldüğünüzde o kadar çıkıyor. Ama bu ilerledikçe, kilometre ilerledikçe ortalamaya yayılıyor bu enerji ve dolayısıyla ortalama enerji tüketimi azalmış oluyor. Bu ne demek oluyor? Kısa mesafeli sürüşlerimizde ortalama tüketim verisi çok yüksek gözükebilir. Yani evinizden çıktınız, 5 kilometre bir yere gittiniz ve park ettiniz. Ne kadar çok tüketim yapmış diye düşünürsünüz. Hatta kışın bu daha da yüksek olur. Dolayısıyla kısa mesafeli sürüşlerde hem içten yanmalıda hem de elektrikli araçlarda yüksek tüketimlerin gözükmesi çok normal bir durum. Otopilotla ilgili bir bilgi vereyim. Otopilotu Tesla'nın Basic, temel otopilot. Yani buraya bastığınızda, tekerleğe bir defa bastığınızda ayarlardan hangisini ayarladığınıza bağlı. Ben mevcut hızı ayarladım. Mevcut hız ayarladığınızda o anda hangi hızla gidiyorsanız bu tekerleğe bastığınızda, basılı tuttuğunuzda o hızda otopilotu devreye alıyor. Ve sizi şerit ortalayarak sürüşünüzü devam ettiriyor. Adaptif bir şekilde devam ettiriyor. Önünüze birisi geldiğinde ona göre yavaşlıyor. O hızlandığında tekrar eski hızına kavuşuyor. Ama örneğin sola geçtiniz, sağa geçtiniz, şerit değiştirdiniz veya frene bastınız. O zaman otopilot devreden çıkıyor. Yani ben şimdi burada şerit değiştireyim, otopilot devreden çıkıyor. Bunu peki kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor? Tesla'nın uygulaması üzerinden geliştirilmiş otopilot satın alabiliyorsunuz. Geliştirilmiş otopilot satın aldığınızda sol sinyal verdiğinizde hafif direksiyona böyle dokunarak kendisi uygun ortam olduğunda şerit değiştiriyor. Aynı zamanda navigasyondan da gideceğiniz yer, örneğin sola dönmeniz gerekiyorsa önceden sizi uyarıyor. Sola dönüş var diye. Sola sinyal verdiğinizde o kendisi sol şeride geçiyor. Veya kavşak ayrımlarında kavşak değiştirebiliyor. Geliştirilmiş otopilotun bir sunduğu şey de otomatik park etmesi. Dikey ya da yatay otomatik park edebiliyor. Aynı zamanda 6 metreye kadar herhangi bir yerden araç çıkıp sizin önünüze kadar geliyor. İşte dar otoparklarda düşünün veya dar garajınızda düşünün. Herhangi bir dar yerde 6 metreye kadar sizin yanınıza geliyor. Summon özelliği dediğimiz özellik. Yalnız şöyle bir durum var. Normal koşullarda bu mesafe çok daha fazla. Yalnız Avrupa regülasyonları gereği şimdilik mesafe sınırlaması bu şekilde tutulmuş durumda. FSD ile ilgili Avrupa'da testler devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru FSD'nin açılacağı belirtiliyor. Eğer bu yılın sonuna doğru full self-driving açılmış olursa geliştirilmiş otopilottaki bu summon özelliği mesafesi de daha artmış olacak. Çok daha uzak mesafelerden aracınızı yanınıza çağırmış olacaksınız. Geliştirilmiş otopilotun bir üst seviyesi olan full self-driving'i de satın alabiliyorsunuz. Ancak şu anda full self-driving, yani tam sürüş, sizin konumu telefondan araca atıp aracınıza bindiğinizde aracında o adrese gitmesi olayı, tamamen kendisinin devreye alması olayı bu sene sonuna doğru açılmış olabilir Avrupa'da. Avrupa'da açılırsa Türkiye'de de açılacak. Çin'de görüyoruz, yani çok dar sokaklarda bisikletlilerin, motosikletlilerin, çok karma karışık trafiğin olduğu yerde bile çok başarılı sürüşleri var. Eğer full self-driving satın alırsanız bu özelliğe de sahip olacaksınız. Şu anda satın alırsanız sadece şu özelliğinden faydalanmış oluyorsunuz.
yapıyorsunuz. Geliştirilmiş otopilota ek olarak. O da şu. Kırmızı ışıkta araç durduğunda, kırmızı ışık yeşile döndüğünde kendisi kalkıyor. Yani ama mevcutta bizim şu andaki basic temel otopilotta ise sizin muhakkak gaza dokunmanız gerekiyor. Şu an için satın almaya değer mi, değmez mi? Buna tamamen sizin karar vermeniz gerekir. İsterseniz satın alabilirsiniz. Geliştirilmiş otopilotla ilgili de bu bilgiyi vermiş olayım. Şu anda 15 kilometreye yakın oldu. 110 kilometre sabit hızla 17,5 kilowatt saatlik bir tüketimimiz var. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada kapattıktan sonra kamerayı biraz deneme falan yapıyordum. Daha doğrusu eşimle falan konuşuyordum. Herhalde dikkat de etmedim yola. Biraz da herhalde sollama sağlamalar yaptım. Herhalde hız da arttı biraz sanırım. Ve otopilotu devreden çıkarttı, yasakladı Tesla. Otopilotu devreden çıkarttığı için örneğin şimdi bakın yapmaya çalıştığımda diyor ki izin vermiyorum sana diyor. Yani bir yerde mola verip durduğumda tekrar bindiğimde tekrar o hakkı bana verecek ama sürekli bu şekilde yapınca devreden çıkarıyor. O bilgiyi vereyim dedim. Bir de şuradaki bilgiyi vermek istiyorum. Örneğin şurada şimdi yeşil yanıyor. Araç rejenerasyon yapıyor. Yani geri kazanım yapıyor. O yeşil çizginin uzunluğuna göre rejenerasyonunun yüksekliğini, alçaklığını anlayabiliyorsunuz. O çizgi örneğin şimdi bakalım. Bakın şimdi siyaha dönüyor ya, tam ortada ise şöyle boşta gibi gidiyor. Yani şu anda ne enerji harcıyor ne de geri kazanım yapıyor. Ama ben şimdi basıyorum. Bakın enerji harcıyor. O enerjiyi ne kadar harcadığını da buradan o çizginin büyüklüğünden anlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela ne kadar harcadığını görüyorsunuz. Evet, tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi yol ayrımına doğru gireceğiz. O yüzden burada 110 kilometrelik sabit hızla olan tüketimimize bakacağız. Bu arada bana ceza da verdi tekrar. Sürücü yorgunluk algılama diye belirtti burada. Çünkü sağa sola falan baktım herhalde. Şimdi burada bir durayım. Dörtlülerimizi yakalım. Bu ekranın bir fotoğrafını alalım. 110 kilometrelik sabit hızla 16,3 kilowatt saatlik bir tüketimimiz oldu. Şimdi yolun karşısına geçeyim. Ondan sonra 120 kilometreye geçeceğiz. Şimdi 110 kilometre sabit hızla gidilen, yani ortalama hızımızın 110 kilometrenin altına düşmediği bir sürüşe bakalım. Burada 45 kilometre otobanda sürüş yaptım ve 110 kilometrenin altına düşmedim. Ortalamayı daha doğrusu 110 kilometrenin altına düşürmedim. Bazı yerlerde 110 kilometrenin altına düşmüş olmama rağmen çoğu zaman 110 ile 120 kilometre arasında seyahat ettim. Aslında zaten 110 kilometre hız ortalamasını tutturmak için neredeyse 120 kilometre bölü saat hızlarda seyahat etmek gerekir. Buraya baktığımızda 16 kilowatt saatin biraz üzerinde gerçekleşmiş tüketim verisi ve bataryamızı 60 kilowatt saat olarak kabul edersek de yaklaşık 370 kilometrelik bir menzilimiz olmuş oluyor. Fakat bataryanın dediğim gibi 60 kilowatt saatin üzerinde olabildiğini görüyoruz. Yani 110-120 kilometre saat hızlarla seyahat ettiğimizde yaklaşık bu değerlere ulaşacaktır. Koşulların durumuna göre bu aşağıya da inecektir, yukarıya da çıkacaktır. Şimdi bu sürüşümüzün Relive animasyonu üzerinden değerlendirmesini yapalım. Ekranda şimdi Relive animasyonunu görüyorsunuz. Ben bu Relive'ı daha öncesinden başlattım. Yani benim videolarda gösterdiğim sıfırlama yaptığım yerin biraz gerisinden başladı. O nedenle birazdan hız verisinde zaten göreceğiz. Hız biraz daha düşük gibi çıkıyor ama orada hız grafiğinden göreceksiniz ki ben hep 110 kilometrenin üstünde seyahat ettim. Buradan çıkış ve inişlerimizi görüyorsunuz zaten en alttan ve bu Relive'da da gördüğünüz gibi 50 kilometrenin üzerinde bir seyahat gözüküyor. Ama benim sıfırladığımdan itibaren ise biz 45 kilometrelik bir sürüş yaptık. Önce topografik koşullara bakalım. Topografik koşullara göre baktığımızda 200 metreden itibaren yaklaşık bir çıkış gerçekleştirmişiz. Ama önceki sürüşümüzden biliyoruz ki biz 188 metreden otobana girmeye başlamıştık. Yaklaşık 200 metre dersek 200 metreden 342 metre rakıma çıkmışız. Yani yaklaşık 150 metrelik bir tırmanış gerçekleştirmişiz. Ama aslında gerçekleştirdiğimiz yükseklik
sürüşleri 581 metreye tekabül ediyor iniş ve çıkışlarla birlikte. Ama inişleri ve çıkışları birbirine tolere ettiğimizde bizim rakım farkımız yaklaşık 150 metre oluyor. Dolayısıyla aynı yolun geri dönüşünde yapmış olsaydık muhtemelen bir tık daha tüketim ortalamamız düşmüş olacaktı. Şimdi hızımıza bakalım. Hızımıza baktığımızda 96.8 km/saat gözüküyor. Ama ilk 10 kilometreyi yaklaşık ben çıkararak sıfırlamıştım veriyi. Dolayısıyla bizim sıfırladığımız veride ekran görüntüsü almıştım zaten 110 kilometrenin üzerinde bir ortalamamız vardı hatırlarsanız. Az önce koymuştum. Şimdi tekrar onu koyup görelim. 110 kilometrenin üzerinde bir sürüşümüz var. Zaten grafiğe bakalım. Grafiğe baktığımızda benim sıfırlama yaptığım yerden itibaren 110 kilometre sabit hızda gittiğim görülüyor. Arada sollamalar falan yaptığım için 132 kilometrelik en yüksek hıza da zaten orada ulaşmışım. Arada 110 kilometrenin üstüne çıkmışım. Ama gerçek koşullarda biz bu sürüşü şöyle değerlendirebiliriz. 110-120 kilometre hız aralığında sürüş yaptığımızda bu koşullarda bize yaklaşık 16,5 kilowatt saatlik bir tüketim sağlıyor. Onu görebiliriz. 110-120 kilometre arasındaki seyahatimizin verisi de bu şekildeydi. Dediğim gibi bunun koşullara göre aşağıya ya da yukarıya çıkabileceğini bilmek gerekir. Bataryamızı 60 kWh kabul edersek 110-120 kilometre hızlardaki menzilimizin yaklaşık 360-370 kilometreler civarında olduğunu düşünebiliriz. 62 kWh civarında düşünürsek bir tık daha üzeri olabilir. Dediğim gibi bu tamamen topografik, yol, iklim, yük ve benzeri hava sıcaklığı gibi koşullara da bağlı. Bu analizimiz de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.